Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Almanya'da sürücü eğitmeni olmak isteyenler için bir takım bilgiler vereceğiz. Ayrıca potansiyel bir sürüş eğitmeni olmak isteyenler için ise hangi gereksinimleri karşılamaları gerektiği ile alakalı da bilgilendirme yapacağız. Bunun yanı sıra bu Ausbildung'un süresi ve maliyeti hakkında da bir takım bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Peki, gerçekte sürüş eğitmeni nasıl olunur? Buna biraz bakalım. Sürücü okulu eğitmeni olabilmek için arkadaşlar bu Ausbildung'u bitirmeniz gerekiyor. Tabii ki bu Almanya'da yapmanız lazım ve Ausbildung'dan sonra yani bu Ausbildung hem teori hem de pratik bölümden oluşmaktadır. Ve bunları bitirdikten sonra da bir takım sınavlara girmiş olmanız gerekiyor. Tabii ki bunu kimler yapabilir? Ve hepinizin merak ettiği konulardan biri de budur. Ne tür bir gereksinimler var? Neler istiyorlar? Bunları bir 7 maddede belirtmek istiyorum. Birinci maddemiz arkadaşlar en az 21 yaşında olmanız gerekiyor. Bununla alakalı. İkinci madde ise zihinsel ve fiziksel olarak yetenekli olmanız lazım. Yani sağlıklı olmanız gerekiyor. Bunun için de doktordan bir sağlık belgesi almanız lazım. Üçüncü olarak ise kişisel uygunluk aranıyor. Bunun için de sizden Türkçe temiz kağıt dediğimiz polisten herhangi bir suç işlemediğinize dair, temiz olduğunuza dair bir belgeyi de alıp getirmeniz lazım. Dördüncü olarak en az bir ortaokul seviyesinden mezun olmanız gerekiyor. Hauptschule, Hauptschule veya Realschule seviyesinden bir okulu bitirmiş olmanız lazım. Veyahut da Abitur, Fachabitur gibi mesela bir eşdeğer bir sertifikada sahip olmanız gerekiyor. Altıncı olarak da ilgili sınıfa ait ehliyetlerin geçilmesi gerekiyor. İlgili sınıftan kasıt eğer siz BE sınıfında bir öğretici olmak istiyorsanız bir B ehliyeti sahibi olmanız gerekiyor. Bu tabii ki eğer tır şoförü ya da kamyon, otobüs şoförlüğünde bir eğitmen olmak istiyorsanız da sizin o ehliyete sahip olmanız gerekiyor doğal olarak. Bunlar aranıyor arkadaşlar. Yani B ehliyetiniz varken gidip tır ehliyetinde ya da kamyon şoförlüğü için bir eğitmen olmanız imkansız. Son olarak da sizden B sınıfı için arkadaşlar 3 yıllık bir tecrübe isteniyor. Diğer sınıflar için ise 2 yıllık bir tecrübe isteniyor arkadaşlar. Gereksinimler bu kadardı. Bunun dışında yaş olarak minimum 21 yaş demiştik ve üst yaş sınırı yok. Bu saydığım 7 tane hem fiziksel ve ruhsal gibi gereksinimleri sağladığınız takdirde yani 40, 50, 60 yaşındaki insanlar da bu Ausbildung'a başvurup başlayabilirler. Üst yaş sınırı yok arkadaşlar bu eğitimde. Ve diğer bir konuda bu eğitimde arkadaşlar hani bildiğiniz üzere daha çok erkekler hakimdir. Yani kurslarda vesaire daha çok erkekler bulunur. Ama iyi haber şu ki gün geçtikçe bu Ausbildung'lara, bu mesleki eğitimlere başvuran kadın sayısı artmaktadır. Ve bu da bir ihtiyaç toplumumuzda. Bununla alakalı tabii ki hem kadınlar hem de erkeklerden istenen gereksinimler ve şartlar aynıdır. Bir fark yok. Bütün şartları kadın ve erkek sağlamak zorunda bu eğitime başlamak için. Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun istatistiklerine göre arkadaşlar sürücü ehliyetine sahip kişilerin sayısı 7 yıldır istikrarlı bir şekilde düşüyor. Ve 1 Ocak 2016'da yapılan bir ankete göre Almanya'da 45.238 tane sürücü kursu eğitmeni var. Ve bu tabii ki istatistik olarak kaydedilmiş ve her geçen yıl tabii ki bu azalmakta. Sürücü eğitmeni okulu teorik öğretim içeriğinden biraz bahsedelim. Sürüş eğitmeni eğitimi için çeşitli konu alanlarının kapsanması gerekiyor. Bunlar daha sonraki sınavların bir parçasıdır ve sürücü eğitmeni eğitim yönetmeliklerinde belirtilir. Peki bunlar şöyle sıralayabiliriz. Birinci sürüş. Yani yaklaşık 6-7 tane bir başlığımız var teori kısmında.
Bu başlıklarda belli başlı konular göreceksiniz ve bu ilk konu ise sürüş eğitimi. Bu modülde arkadaşlar karayolu trafiğinde motorlu araç kullanma becerileri genişletilir ve geliştirilir. Bu çeşitli ehliyet sınıflarında yapılır. Güvenlik, uyumluluk ve çevrenin korunması tabii ki önemlidir. Bu modülde bunları öğreneceksiniz. Teknoloji, araçların teknik özellikleri burada incelenecektir. İlgili sürüş eğitmeni ilişkileri anlamalı ve bunları uygulamaya koyabilmelidir. Gelecekteki öğrenci sürücülerin teorik dersleri için çevre teknolojisi veya sürüş fiziğinin bilimsel açıklamaları da bu modülde öğretilir arkadaşlar. Tabii ki gelişen teknolojilerle ve iklim değişikliğinden dolayı özellikle bu teknoloji alanında bayağı yenilenme var. Yeni araçların kullanılmasıdır vesaire. Artı biraz da fizik bilgisi ihtiyacınız olacak. Bu motorların çalışması, işte araçların dönmesi vesaire, e, merkez kaç kuvveti gibi bu tarz bilgilere her zaman ihtiyacınız olacak. Bir sonraki ise trafik eğitimi. Sürüş becerileri ve teknolojisine ek olarak sürüş eğitmeni olmak isteyen herkesin sürücü okulunda nasıl pratik ve teorik derslerin tasarlanabileceğini de öğrenmesi gerekiyor. Buna ek olarak da yetişkin eğitimi. Çünkü 21 yaş ve üzerindeki kişiler olarak mesela 16, 17 ve genelde çoğunluğu mesela 20 yaşın üzerinde insanlara hitap edeceksiniz. Yani ve yetişkin eğitimini de bunun pedagojisini, psikolojisini bilmeniz lazım. Her öğretmen bu pedagoji alması gerekiyor. Size bir eğitimci ve öğretmen olduğunuz için bu dersleri de bu modülde alacaksınız. Bir sonraki modülümüz ise çevre, yani Umwelt dediğimiz. Burada öğrenci sürücülere çevreye duyarlı ve yakıt açısından verimli sürüşün önerilebilmesi için sürücü kursu eğitmeninin de bu konudaki ilkelere ve kurallara hakim olması gerekiyor. Bu Umwelt kısmında ise bu çevre ile alakalı bütün bilgileri öğreneceksiniz. Hukuk, bu öğretim birimi trafik hukukuna özel bir odaklanma ile Alman hukuk sistemi hakkındaki bilgileri tazeler ve derinleştirir ve vakalar üzerinden çalışmalarla kullanılır burada. E, Burada da daha çok hukuki terimleri ve bir kaza anında veya hangi durumda kimin haklı kimin haksız olduğunu sizin bilmeniz gerekiyor ki burada sürücülerinize bunları aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pratikte kısmına geçelim. Teorikteki hangi modüllerde alacağınızı bahsettik. Pratik kısmında ise şöyle söylenebilir. Sürücü eğitmenliği eğitiminin teorik kısmı da sınavı geçmeniz gerekiyor tabii pratiğe başlayabilmeniz için. Sınavı geçtikten sonra ise uygulama başlıyor. Bu bir eğitim sürücü kursunda, sürücü okulunda staj şeklinde, yani praktikum ya da hospitasyon dediğimiz bir şekilde yapıyorsunuz ve ilk önce staj olarak da bilinen bir alışma aşaması, yani Anpassung Fähigkeit dediğimiz mesela bir uyum aşaması veriliyor sizlere bu kısımda. Bu süreden sonra ise öğrenci sürücülerini kendi başınıza eğitmeye başlayacaksınız. Bu hem teori hem de pratik dersleri içeriyor arkadaşlar. İlk aşamada tabii ki yanınızda size değerli ipuçları verebilecek deneyimli bir sürüş eğitmeniniz olacak. Yani yalnız olmayacaksınız. Bir sürücü kursunda praktikant gibi hem teori dersleri vereceksiniz hem de araçla pratik dediğimiz sürüş yapacaksınız. Bu arada hem ders sınıflarda hem de arabanın içinde sizlere yardımcı olmak için deneyimli bir eğitimci de hazır bulunacak. Tabii ki bu uygulamalı eğitim bittikten sonra bir takım testlere tabi tutulacaksınız ve bu testlerde eğer başarıyla geçerseniz sürücü ehliyetini alabilirsiniz. Sürücü eğitmen okulu pratik ve teorik eğitimin süresi. Sürüş eğitmeni olma eğitimi biraz zaman alır. Sürücü eğitmenliği okulunun teorik yönü eğer full site giderseniz 5 ay arkadaşlar. Ama TAS 2018'den itibaren TAS site de imkan sunuluyor öğrencilere. TAS site olduğu takdirde 8 aylık bir teori kursu almış olacaksınız. Yani
Kural olarak bunlar hani çerçeve plana göre trafik eğitimi, işte çevre koruma ve benzeri daha demin saydığımız sürüştür, teknoloji şeyler bunları hepsini bu teorik kısmında yani bu 5 ay ya da 8 aylık bir dönemde bunların hepsini almış olacaksınız. Sürüş modülünde yazılı ve sözlü sınavda tamamlanan eğitimin bu bölümünde sürüş tarzınızı da kanıtlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu pratik sürüş testi 3. ayda tamamlanır. Yani ilk teoriye başladıktan sonraki 3. ayda sürüş modülünde kendi sürüş yeteneğinizi, arabayı kullanma yeteneğinizi de ispatlamanız ve kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Yani orada hata yapmamanız sürücü lazım. Kursu eğitiminde tamamlanan stajda yaklaşık 5 ay sürüyor. Bu sürenin 2 haftası sürücü eğitmenliği okulunda pedagojik yansıma yani refleksiyon dediğimiz kısım için ayrılmıştır. Yani bu refleksiyon kısmında yani sizin gibi praktikantlar, böyle staj için gelen kişiler bir araya gelip bir informasyon austausch'un dediğimiz bilgi alışverişi yapıyorsunuz bu kısımda. Peki bu sürücü kursu eğitmenliğinin maliyeti hakkında biraz konuşalım. Bu maliyet ben size sadece bir sınıfın maliyetlerini vereceğim. B sınıfı, BE sınıfı ehliyetinin. Tabii ki diğerlerinde arzu edenler kendileri araştırıp bulabilirler. Hani örneklemeyi ben bir sınıf üzerinden yapacağım kalem kalem. Burada arkadaşlar tabii ki maliyetler biraz yüksek. Ayrıca bu maliyetler artması artabilir. Bu sizin tek seferde sınavı geçip geçmemenize bağlı ve girdiğiniz sürücü kursuna bağlı olarak da maliyet değişir. Olarak bir bakalım ne tür maliyetler varmış. Yaklaşık teori kursu bu 5 aylık bir teori kursunun maliyeti 5.500 euro arkadaşlar. Ee, Bunun yanında yansıma seminerler yani refleksiyon seminerleri dediğimiz bu teori kısmının son 2 haftasında praktikantların bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı için bir araya geldiği bu seminerler için de yaklaşık 430 euro gibi bir maliyeti var bu seminerlerin. Öğretim materyali paketi ise arkadaşlar 200 euro tutuyor yaklaşık olarak tabii ki. Bu miktar ve ek test sürüşleri tabii ki gerekirse bu sürüşlerde sizden talep edilip istenilebilir. Sizin nasıl sürüş yaptığınıza bağlı olarak. Bu da ise yaklaşık 140 euro. Son olarak da sürüş eğitmeni sınav ücreti 798 euro 40 sent tutuyor. Yani bunların hepsi yaklaşık olarak 7158 euro civarı bir rakam tutuyor. Yani 7200 diyebiliriz. Gibi bir maliyeti var. Tabii ki bu maliyet eğer bütün kursları ve sınavları tek seferde geçtiğiniz takdirde bu maliyet geçerli. Eğer olur ki sınavlardan birinden yani ikisinden ya da üçünden kaldığınız takdirde bu maliyetler artacaktır arkadaşlar. Yalnız üzülmenize gerek yok. Bununla alakalı Agentur für Arbeit yani işsizler için Agentur für Arbeit olanlar ya da Job Center'da olanlar için böyle bir hizmeti var. Tabii ki bunun için Job Center'daki ya da Agentur für Arbeit'teki Sachbearbeiter'ınızı ikna etmeniz gerekiyor. Onlara başvurabilirsiniz. Genelde hani benim duyduğum kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla onların da sizden talep ettiği şey herhangi bir sürücü kursuyla anlaşıp öncesinden eğer sürücü kursu derse ki eğer bu arkadaş bu eğitimi alıp sertifikayı alırsa ben buna iş vereceğim diye söylediği takdirde genelde Job Center ve Agentur Arbeitler kabul edebiliyorlar. Ve bununla alakalı da çevremden ki arkadaşlardan çok duydum mesela ehliyet sınavı aldıkları zaman sürücü kursudaki yani dersi veren eğitmenin işte ne iş yapıyorsun vesaire işte ben de çalışmak ister misin ve sürüşlerini beğendiği kişilere bu şekilde iş teklifi de yapabiliyor. Bu tarz işler sizde yapıldığı takdirde ya da siz kendiniz arayıp da sorabilirsiniz. Onlardan bir belge kağıt alıp Job Center'ınıza ya da Agentur für Arbeit'e gidip bu miktarı parayı onlardan talep edebilirsiniz. Karşılıyorlar. Diğer bir husus ise arkadaşlar sınavlar. Hangi tür sınavlar oluyor? Kaç sınava gireceksiniz? Geçtiğiniz takdirde, ya geçmediğiniz takdirde neler olacak? Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Sürücü belgesi adaylarının aksine sürücü ehliyeti adaylarının 5 farklı sınava girmesi gerekiyor. Biliyorsunuz biz normalde hani normal ehliyet alırken sadece iki teori sınavına girdik. Bir de sürüş yani pratik bir far yaptık.
Sadece 2 sınava girmemiz gerekiyor. Ama sürücü eğitmenleri 5 tane sınava girmesi ve başarılı bir şekilde geçmesi gerekiyor bu sınavları. Kısmi sınav geçilmez arkadaşlar. Yani bir ya da iki bir sınavdan başarısız olabilirsiniz gayet doğal olaraktan. Bu sınavlar tekrar edilebilirler. Örnek olarak BE sınıfı ehliyeti alabilmek için sürücü eğitmeni sınavların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Yani en temel birinci zaten BE sınıfı ehliyet almış olacaksınız. Burada peki sizden istenen hangi tür sınavlar var? Bunlara örnek vereceğim. Tabii ki verdiğim miktar da BE sınıfı bir sürücü eğitmeni kursunun maliyetiydi. Biz de şimdi de bu BE sürücü kursu eğitmenliği maliyetinin hangi sınavlara olduğunu onlara bakalım. Birincisi arkadaşlar pratik sürüş testi. Pratik sürüş testi bu trafikte güvenli ve doğru bir şekilde BE bir aracı yani sınıfındaki bir aracı sürmekle ilgilidir. Bu bir öğrenci sürücünün pratik sürüş testiyle karşılaştırılabilir. Yani bu evet hani yine bu BE seviyesindeki aracın birini alıp sürüş yapıyorsunuz. Yanınızda sürücüler oluyor. İşte sizi nasıl sürdüğünüzü kontrol ediyorlar bu sınavda. Yani bizim bildiğimiz far prüfung. Diğer bir sınav ise arkadaşlar yazılı sınav. Yani schriftliche Prüfung dediğimiz bu 4 aufgabe'den oluşuyor. 4 görevden oluşuyor bu yazılı sınav ve bunların süresi yaklaşık 5 saat gibi bir zaman veriliyor. Çözebilmeniz için tabii ki bu yazılı sınavda bu teori modülde gördüğünüz sürüş, teknoloji, Umwelt, Recht vesaire trafik davranışı gibi gördüğünüz teori konularında sınavlar olacaksınız. Bunu çok detayına girmiyorum videonun uzamaması için. Yazılı sınavdan sonra sözlü sınav var arkadaşlar. Sözlü yani mündliche Prüfung dediğimiz sözlü bir sınava gireceksiniz. Bir sınav kurulu tarafından sürücü eğitmenliği sektöründeki ilgili tüm bilgi alanları hakkında size sorular sorulacak. Cevaplarınız daha sonra değerlendirilecek. Burada genelde sizin sprachinizi, konuşmanızı vesaire size sorulan bilgileri doğru ve düzgün bir şekilde aktarıp aktaramadığınızı ölçüyorlar. Yani böyle bir müthiş sınavı da oluyor arkadaşlar. Diğer bir sınav ise arkadaşlar teorik eğitim testi. Teorik eğitim testi her öğretmen gibi sürücü eğitmen olmak istiyorsanız bir öğretmenlik sınavına girmelisiniz. Bu bir teori dersinin parçası olarak gerçekleşir. Öğrencilere ek olarak bir sınav görevlisi de sınıfta oturur ve öğretim ünitesini değerlendirir. Bu nasıl oluyor? Şöyle yani siz bir sınıfta öğrencilere teori dersleri anlatıyorsunuz. Yani herhangi bir üniteyi seçiyorsunuz. Orada mesela işte sınıfta öğrenciler var. Öğrencilerin haricinde tabii ki bir prüfer de sınıfta oturuyor arkada ve siz ders anlatıyorsunuz. O da sizin nasıl ders anlattığınızı, nasıl öğrencilerle iletişime geçtiğinizi vesaire sizin dersinize değerlendirip puan veriyor arkadaşlar. Tabii ki buradan da geçerli bir puan almanız gerekiyor. Sürücü kursu eğitmen olmanız için. Son olarak ise pratik öğretim örneği yani bu sınıfta yaptığımız teori dersinin arabada olanı diyebiliriz. Yani arabada siz sağ koltukta oturuyorsunuz. Öğrencilerden bir tanesini kendiniz seçebilirsiniz. Kendiniz seçtiğiniz bir öğrenci işte sürücü koltuğunda ve ona siz sürüş dersleri veriyorsunuz. Tabii ki prof arkada oturacak ve sizin nasıl ders verdiğinizi, nasıl iletişime geçtiğinizi, e, onunla hani trafikteki bazı kazanımları nasıl verdiğinizi orada inceliyor. Burada sizin performansınızı değerlendiriyor. Burada da geçerli bir not almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün sınav türlerini saymış olduk. E, Bu saydığım 5 sınavı öyle ya da böyle geçmeniz lazım. E, Eğer geçemezseniz ne olur arkadaşlar? Geçemezseniz yani yaklaşık bir iki her sınav için 2 kere sınava girme hakkınız bulunuyor. Ve maksimumda 2 sene içinde bu sınavları vermeniz gerekiyor. Bunu dikkat ederseniz iyi olur. O aksi takdirde her veremediğiniz bir sınav sizin için hani maliyeti artıracaktır. Bu ileride job center'la alakalı da sorun olabilir. Yani 1-2'den sonra Job Center sizi yollar mı, ücreti verir mi?
açıkçası biraz soru işareti. Onun için hani size tavsiyem şöyle yapabilirsiniz. Bütün trafik sorularının bu ehliyet app'leri var zaten çoğumuzun ellerinde. Yani onların biz genelde hep Türkçelerinden bakıp çalışıyoruz o sorulara. Bunun yanında Türkçesi değil. Eğer bu eğitim almak isteyenler önceden bu 1000 küsur soruyu Almanca olarak oturup üzerinde çalışmasını ben tavsiye ediyorum. Niçin diyeceksiniz? Hani orada çünkü her ne kadar B2 seviyesiyle alınabiliyor olsa da hani bu terminolojiyi, bu fah bilgileri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hem motorla alakalı, trafik kurallarıyla alakalı ve sürüşle alakalı çevre olsun. Bunları da bilebilmeniz için bu soruları Almanca olarak çalışırsanız, öğrenirseniz hatta yazarak hatta bazı kuralları öğrenip başkalarına anlatın. Yani bu Almancanızı bu şekilde çok iyi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde çok daha e, yani kolay olarak yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Tabii ki bizim bir şifre engelimiz var dışarıdaki birilerine göre. Bunu da bu şekilde biraz daha kolay atlatabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında neler yapabilirsiniz? Tabii ki elinizde bu materyalin, kitaplar vesaire dokümanlar olacak. Hani öncesinde de oturup 1 saat, 2 saat dersten önce bunlara bakmanız lazım. Yani bakmadan zaten başarılı olmanız biraz zor. Öncesinde de 1-2 saat derse hazırlıklı gidip dersi de iyi bir şekilde dinleyip bu sınavları tek seferde geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak da şunlardan bahsetmek istiyorum. Ehliyet gerekliliği ve içerikleri. Hani hangi sınıf için hangi ehliyet almam lazım ya da hangi sürücü kursu eğitmenliğini almam gerekiyor. E, Burada mesela BE ehliyet sınıfı için B sınıfı, BE ve L ehliyet sınıflarında eğitim alma hakkına sahiptir. A sınıfı sürücü ehliyeti ise AM, A1, A2 ve A.D ehliyet sınıflarında eğitim alma hakkına sahiptir. CE ehliyeti sınıfı C1, C1E, C, CE ve T ehliyet sınıfları. DE ehliyeti ise D1, D1E, D ve DE ehliyet sınıflarında eğitim alma hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonra daha yeni farklı meslekler hakkında yeni videolar yüklemeye çalışacağım. Bu konuda varsa sorularınız lütfen yorumlar kısmına yazarsanız oradan cevaplayabilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.